Merhaba sevgili Kaptan severler, sevgili dostlar. Arkadaşlar, hepimizin genel bir problemi katlanır ayna. Bunların dişleri bozuluyor biliyorsunuz. Bugün hem otomotivdeyiz yine üyelerimizden Mehmet Bey'in aracında katlanır aynasında problem vardı. Söküp bakmak istedik dişli için. Aynayı söktük biz. Buradan sonrasını detaylı anlatacağım sizlere. Geri toplarken tekrardan bakacağız. Sökme aşaması bizim daha önceki çektiğimiz videoda vardı zaten. Burada önemli olan bu bölümler. Buradan toplaması. Şimdi izninizle gösterelim aynamızı ilk önce. Bu bizim sağ aynamız, sağ dış dikiz aynamız. İşte led değişimi için falan da buradan söküyoruz. Onun videoları vardı zaten daha önce. Şimdi önemli olan buradaki mekanik sistem, motor sistemi. Buradaki motor sisteminde ne oluyor? İçinde plastik dişli var. O dişli kırılıyor. Katlanmıyor vesaire. Şimdi onunla ilgili detay istemiştiniz daha önce. Bununla ilgili bir detay verelim şöyle. Aynamızı söktük, parçaladık, dağıttık. Bunu geri toplarken göreceksiniz nasıl toplandığını zaten. Detayları şöyle gösterelim isterseniz. Ben de oturayım bir yandan. Evet arkadaşlar, aynamızı söktük. İşte meşhur aynamızın motoru, aynamızın camı vesaire. Mekanik aksamın olduğu bölüm burası. Dişlerin olduğu bölüm. Şöyle göstereyim size. Biz bunu söktük, dağıttık. Bakın içinde kırılan dişli bu. Şöyle göstereyim size. Bakın dağılmış, kırılmış. Şöyle de çıkmış. Bu normalde çıkmaması lazım ve dişlinin arası kırılmış. Bu böyle kırıldığı için aynamız katlama yapmıyor arkadaşlar. Onun için internette veya sponsorumuz Eva Motors'tan bulabileceğiniz metal bir dişli var. Plastik değil. Bu ömürlük direkt, onu söyleyeyim size. Kolay kolay bozulmaz. Bakın bu komple metal. İşlenmiş metal. Şu da kırılan. Bu tarafı plastik. Şu gövde kısmı metal. Buradaki fark şu kırılan plastik dişlinin olduğu yer. Yeni takacağımız dişli de metal. Alüminyumdan işlenmiş. Yani çok daha sağlam olacak. Şimdi bunu toplayalım hep birlikte. Üyemizin aracının aynasını toparlayalım. Şöyle yerlerini de gösterelim. Bakın. Esas dişlinin çalıştığı nokta burası. Şimdi takacağımız dişliyi şöyle yerine oturtalım. Bu bizim yeni dişlimiz. Yeni takmış olacağımız dişli. Bunları yerine oturtalım. Biraz böyle bir uğraştırıyor. El becerisi olan herkes bunu yapabilir arkadaşlar. Dişlileri tek tek şöyle oturtalım yerlerine. Ya bakın olay bu. Dişli sistemi. Bunu da şöyle gresimiz var. Tekrardan bunun içine gres sürelim. Dişlinin zarar görmeden güzel çalışması için. İçinde eski yağdan vardı. Biraz onları biraz temizledik arkadaşlar. Yeni sisteme de bu yağ. Normal ince bir gres. Evet, bunu sürdük. Şöyle kaldıralım. Gresimizi sürdük. Şimdi yavaş yavaş motor aksamını toplayalım. Evet, dişlimizi yerine taktık. Üstteki motor bölümünü şöyle takalım. Bakın esas motor burada. Bu motor sayesinde bütün dişli sistemi çalışıyor. Dişlinin karşılığı bu tarafta. Bunu çeviriyoruz şöyle yönünü. Bakın. Zaten yuvası bir tane. Oturacağı yerde bir tane. Şu şekilde taktık. Bazen bu motor da arızalanabiliyor. Onu da aklınızda bulunsun. Bunları yerine takalım şöyle. Bu elektronik motorun sürücü kartı. Bunların hepsinin yerleri burada hazır. Şöyle kontrol ederek toplayalım. Evet, dişli değişimi şu an gerçekleşti. Şöyle bakalım, kasacak bir yer olmasın. Şöyle düzgün oturtalım, sonra vidalarımızı yerlerine takalım. 4 tane vida var bunda. Videoyu en başından sökerken planladık aslında ama biraz da yoğundu burası. O yüzden önce boşluklarını bir alalım. Tam otursun yerine.
Evet, şu anda tamamen sıkabiliriz. Evet, şimdi motorumuzu da kontrol ettik. Hepsi yerli yerinde. Motorun koruma kapağını da takacağız. Burada bir tane koruma kapağı var. İzolasyon için. Tırnaklı oturduğu zaman zaten sesi duyuyorsunuz. Tık diye oturur yerine. Sonra şurada motorun soketi var. Bunun soketini de tam yerine denk gelecek şekilde taktık. Evet, soket oturdu yerine. Soketin koruma kapağı var su almaması için. Bunu da yerine oturttuk. Evet, şu an dişli değişimimiz tamam. Dişlimizi değiştirdik. Şu an şöyle bir kontrol edelim. Herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Şimdi arkadaşlar motorumuzu topladık, dişlimizi taktık. Aynamızı toplamaya geldi sıra. Aynamızı toplarken ilk önce söktüğümüz motoru yerine takalım. Arkadaşlar elinizden geliyorsa bu tarz işleri rahatlıkla yapabilirsiniz. Onu söyleyeyim size. Çok zor değil. Yani çok yüksek rakamlara yapıyorlar bu işi. Tamam, hani her şeyin bir hakkı vardır eyvallah, ama bunu abartan da çok usta var. Biz o yüzden mümkün olduğunca kendimiz yapıyoruz. Bu aynanın iç tarafındaki ana iskelet, yani bütün motor, ayna sistemi hepsi buraya takılıyor. Şöyle gösterelim. Motor buraya oturuyor. Burada vidalama noktaları var, somunlu. Şöyle alalım bunları da. Somunlu da alalım. Şuradaki bağlantı noktalarından yerlerini ayarlayıp takalım. Dediğim gibi el beceriniz varsa kendiniz rahatlıkla halledebilirsiniz bunları. Bunu da gönderelim. Arkalarından somunlu bunlar arkadaşlar. Bunları yerine oturttuktan sonra somunlarını takacağız. Bakın şurada somun noktaları var gördüğünüz gibi. Şuralarda. Bunları somunları yerlerine oturtalım. Sonra tekrar sıkalım bunları. Somunu yerine oturttuk. Artık diğerini de aynı şekilde yapalım. Bunları diş attırmadan güzel bir şekilde takarsanız hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Evet, motorumuzu şu anda iskeletimizde var. Şimdi bunu yerine oturtacağız ama tabii ilk önce ayna sinyalimizin kablosunu takalım. Bunları unutmazsak iyi olur. Evet, ayna sinyalimizi taktık. Burada ısıtıcımız ve ayna motorlarının kabloları var. Isıtıcılar şurada dışarıda kalacak. Ayna motorlarımız. Bunların kablolarını şuradan geçirmemiz lazım. Arkadaşlar biraz el becerisi, biraz da teknik bilgiyle bu işleri çözebilirsiniz. Yani olmaz yapılmaz diye bir şey yok. Şimdi şuradan kablomuzu biraz çekmemiz gerekecek. Bunları yapabilmek için.
Evet. Tesisatımızı şöyle ayıralım. Evet, şimdi aynamızı yerlerine iskeletini ilk önce bir oturtalım şöyle. Vidalama noktaları var bunların. Şöyle. Bakın şurada 1, 2, 3, 4 tane vida noktalarımız var. Bunları tutturalım. Ne oldu abi burada kapılar? Yine her zamanki gibi ilk önce boşluğumuzu alalım. Ya boşluk alma sebebimiz arkadaşlar, kasıntı olmasın, yani bütün gövde olması gerektiği gibi eksenel bir şekilde otursun ki sıkıntı yaşamayalım. Tamam, şu anda hepsini taktık, boşluklarını da aldık. Sıkabiliriz. Makinemizin torku ayarlı. Sıktığında sesi duyuyorsunuz. Evet, şu anda gövdeyi taktık. Ayna sinyalimizin kablosunu da taktık. Hepsi takılı şu anda. Evet. Bir eksiğimiz var mı? Şöyle kontrollerimizi yapalım. Evet, şu an için bir eksik görünmüyor. Şimdi meşhur motorumuza gelelim. Evet, bu da aynamızı hareket ettiren motorumuz arkadaşlar. Bu şekilde takılı oluyor buna. Yani siz içeriden komut verdikçe yukarı aşağı sağa sola oynamasını sağlayan bu motor. Bunu da takalım yerine. Şunu da bilgisini vereyim arkadaşlar. Bu motorlarda sağ ya da sol ayna diye bir ayrım yok. Sadece takarken yönü değişiyor. Şöyle göstereyim. Yani Chevrolet öyle bir güzel şey yapmış ki sağ solun iç motorları birbirine uyuyor. Bakın L ve R olarak burada yazar. Sağa takacaksanız konum R'ye gelecek. Sola takacaksanız L'ye gelecek. Sadece konumu değişiyor bunun. Ama aynı motor. Her şey aynı. Şimdi biz bunun soketlerini takalım. Buranın soketlerini takması biraz uğraştırabiliyor. Yani çok kısa bir alan, dar bir alan. Bunun için mümkün olduğunca şöyle kabloyu çekelim. Şunları da dışarıdan içeriye böyle alalım. Uğraştırırsa burası biraz uğraştırıyor ama onu da hallederiz. Bunların yönü var arkadaşlar. Sökerken yönlerine dikkat edin. Ekstra diğer tarafta. Kontrollerimizi sağlayalım. Biz bunu sökerken zaten fotoğrafını çekmiştik. Biraz da aklımızda da yönleri vardı. Tamamdır. Şimdi motorumuzu yerine yapalım. Evet. Kontrollü de yaparsak arkadaşlar iyi olur. Sonra sıkıntı yaşamazsınız. Evet. Şimdi yapacağız. Bunların da böyle vidalarını
Motorumuzu gayet güzel oturtturduk. Bağlayacağımız herhangi bir şey sadece burada ayna rezistansı kaldı. Ayna rezistansının uçlarını bağlayacağız. Öncelikle şuradan sistemin geri kalanını toplayalım. Mekanik kısımları. Burada da dikkat etmemiz gereken arkadaşlar, bazılarında ayna ters dönüyor. Hani diyorsunuz ya, katlanırken tersi açıldı, terse döndü ya da durmuyor, cama yaslanıyor. Bakın sebebi şu, şuradaki şu metal parçanın, çıkıntının sonlandırıcı diyoruz biz buna. Bunun kırılmış olması. Bura kırıldığı zaman aynanız ya katlandığında ön camınıza tamamen yaslanır ya da açılırken geriye doğru terse dönebilir. Sebebi burası. Bunlara iyi dikkat etmek lazım. Bura kırılırsa sebebi olur. Bilginiz olsun. Bunu takarken de bunların yönleri var arkadaşlar. Bu yönlere dikkat etmek lazım. Bakın şu gövdede vesaire. Biz şimdi bunları toparlayalım. Şuradan. Evet, ayaklarımız. Şöyle vidalarımıza bir bakalım. Şimdi size ayna sallantısıyla ilgili olan yeri de göstereceğim birazdan. Topladıkça. Şimdi bakın, aynayı taktınız ya da aynanı şöyle göstereyim. Araçta takılı şu şekilde oynuyor. Çoğumuzda bu hareket var. Bunun sebebi arkadaşlar, bakın şöyle dipten göstereyim. Şurada Loctite'lanmış 3 tane vida var. Bu vidaların zamanla gevşemesi, yani şu 3 vidanın zamanla gevşemesi. Onlar da buradan atılıyor. Onu da göstereceğim. Zamanla oradan bıraktığı için diğerlerinden ayrılabiliyor. Evet, yuvalarını da şöyle göstereyim. Bakın şurada içeride 3 tane. Gördüğünüz gibi 3 tane vida yeri var. Biz şimdi onları da vidalayalım. Bunlar sıkı olursa aynamız oynamaz. Çok zor değil o dişliği değiştirmek ama emin olun çok paralar veriyorsunuz bu işlere. Kendi elinizden de geliyorsa yapabilirsiniz. Üyemize yüksek bir rakam vermişler bu iş için. Evet, şarj matkaplı boşluğunu aldık ama ben bunu el sıkılığıyla, yani tamamen kendim sıkmak istiyorum burayı. Şu vidaları. İki ayna oynamasın. Yani şunu da söyleyelim, hani bu işlem için biz Hemi Otomotiv'deyiz. Biliyorsunuz her cumartesi buradayız üyelerimizle birlikte. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz ama bu elektronik bir iş. Böyle işleri normalde elektrikçiler yapıyor biliyorsunuz. Hemi Otomotiv'de mekanik, motor, şanzıman, hani bu işlerle ulaşılıyor. Ama şanslı üyelerimiz diyelim, hani bize denk gelen şanslı üyelerimiz burada bize denk gelirlerse bu işlerini biz kendimiz ücretsiz bir şekilde yapıyoruz, yardımcı olmak anlamında. Kendisi dişliği almış zaten üyemiz internet ortamında. Biz bunun değişikliğini yaptık. Şimdi toplayacağız. Şimdi videoda soranlar olacak illaki, işte aynaları gönderelim, yapalım vesaire. Biz yapmıyoruz o işleri. Sadece biz hobi olarak uğraştığımız için üyemize de burada yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aynamızı şimdi toparladık sayılır. Birazdan aynamızı götürüp takıp deneyeceğiz. Bu ön bilgiyi de böyle vermiş olalım. Çünkü soran çok oluyor. Aynayı gönderelim başkanım, işte siz yapın vesaire. Dediğim gibi biz yapmıyoruz ama yardımcı oluyoruz gelen üyelerimize. Evet, su almaması için şurada arkadaşlar şöyle bir tane sünger var. Bu süngeri vidaların olacağı bölüme şuraya takıyoruz. Hem kabloları koruması için hem oradan içeri su almaması için
Soketimizi de taktık. Koruyucu plastiğimizi takalım. Evet. Koruyucu plastiğimizi de taktık. Şuradaki ara bağlantı plastik parçamızı da takalım. Bu gövdeye oturmasını sağlıyor. Maskaralar. Evet. Şu an için şöyle gösterelim. Şuradan azıcık aynayı da motorun hizasına getirdik. Evet. Şu an arkadaşlar aynada yapacağımız işlem bitti ama şu normal camı takmadan önce araç üzerine gidip bunu bir takıp denemek istiyorum. Bunu bir deneyelim. İsterseniz hep birlikte aracın yanına geçelim, oradan devam edelim. Evet sevgili arkadaşlar, içeride aynamızın biliyorsunuz dişli değişimini yaptık. Motorlarını taktık. Her şeyini hazırladık. Sadece camını takmadık çünkü bunu denememiz lazım. Denemeden camını da sök tak yapmayalım bir daha. Ama şöyle de bir şey var. İlk önce şu gördüğünüz bağlantı soketleri var. Bunları bir hazır açmışken balta spreyle bir temizleyelim, hem karşılığını hem burayı. Ki hani su, korozyon vesaire varsa onlar kalmasın. Önce bir balata spreyimiz var. Konnektörümüzün içine bakalım. Toz vesaire biraz bir şeyler var ama biz temizleyelim şöyle. Balata sprey biliyorsunuz uçucu ve temizleyici bir malzeme. Buraya sakın VD40 sıkmayın arkadaşlar. Bakın tekrar söyleyeyim. Elektronik soketlere, elektronik geçiş pinlerine asla yağlı sprey kullanmayın. VD40 yağlı bir spreydir. İş görmez. Aksine daha da çözümsüz bir hale getirebilir. VD40'ı kullanacağınız yerler yağlama amaçlı. Elektronik soketlerde kullanacağımız malzemeler yine solvent bazlı ama yağsız olacak arkadaşlar, bilginiz olsun. Aynı şekilde aynamızın soketini de pinlerini de temizleyelim. Yani bunda korozyon vesaire görünmediği için sadece temizlik amaçlı sıktık. Bakın şöyle görebilirsiniz, içleri de temiz. Bunu bir 10-15 saniye bekleyelim, uçsun. Ya da üfleyelim, fark etmez. Evet. Şimdi aynamızın soketlerini takalım. Kaplanıp kaplanmadığını bir kontrol edelim. Motorun çalışıp çalışmadığını kontrol edelim. Çalışıyorsa eğer vidalarımızı sıkarız. Bütün bağlantı noktalarımızı halleder. Düğümüzü teslim ederiz. Şimdi soketimizi takalım. Evet, soketimizi taktık. Aynamızı da şöyle yerine tutalım. Onluk çivatalarımızı takalım yerine. Sonuç olarak deneyeceğiz. Hani böyle de denenebilir ama olsun, biz işi garantiye alalım. Sonundan beri vidalarımızı sıkalım. Ondan sonra deneyelim. Çünkü tutamazsak eğer dişli terse dönerse başka bir zarar verebiliriz. O yüzden minimum riskle çalışmak en güzeli. Evet, bizim hem otomotive gelen üyelerimizden Mehmet Bey'in aracı bu. Evet, vidalarımızı sıkalım şöyle. Evet, aynamız şu an gayet güzel yerine oturdu. Şimdi şöyle yapalım. Açalım kontağımızı. Aynamızı katlayalım. Evet, aynamız gayet güzel bir şekilde katlandı. Açalım tekrar. Bakın içinin yağlamasını falan da iyi yaptığımız için şu anda aynamız gayet güzel çalışıyor. Yerinde mi ona bakalım. Yerinde.
Sinyal verelim. Dörtlüleri bir açalım. Evet, sinyalimiz de çalışıyor. Şimdi aynanın iç cam ayarını bir yapabilir miyiz? Motoru yukarı aşağı. Ayna ayarı yapalım. Bu tarafı. Evet, sağ tarafa dönüyor. Sol tarafa içe alalım. Sol tarafa içe dönüyor. Aşağı alalım. Aşağı çalışıyor. Yukarı alalım. Yukarısı da çalışıyor. Tamam. Bu seviyede biraz daha aşağı alalım. Tamam. Evet. Aynamız şu anda motoru da çalışıyor arkadaşlar. Katlaması da çalışıyor. Hepsi çalışıyor. İşte bütün bunları test ettikten sonra bu aynamızı takabiliriz. Isıtma, rezistans kablolarımızı takacağız. Sonra da aynamızı yerine oturtacağız. İşlemimiz bitmek üzere olacak. Son kez de kapağın altını takacağız. İşlemimiz sona erecek o zaman. Şimdi biz bunun hemen şuradaki ısıtma, rezistans kablolarını takalım. Dediğim gibi bu aynayı takmadan denemek lazım. Çünkü bu aynayı sök tak zor arkadaşlar. Bunu yaparken kıran çok kişi var. Evet, rezistansımızı taktık. Aynamızı da yerine oturtmak için yuvasına bakıyoruz. Bakın hem alttan hem üstten, ortadan aynı anda. Şöyle bastırdık. Bakın aynamız oturdu yerine. Evet. Şimdi aynamızı hareket ettirelim içini. Evet, bakalım. Sağ, sol, yukarı, aşağı. Bütün kombinasyonlar çalışıyor. Yukarı alalım. Evet, şimdi aynamızı katlayalım. Bir daha açalım. Aynamızın dişlerini yağladığımız için arkadaşlar birkaç kez çalıştırmamız gerekebilir. Bir daha içi katlayalım. Katlayalım. Tekrar açalım. Bunu birkaç kez yapmamızın sebebi arkadaşlar, dişli sistemini değiştirdik ve yeni üzerine yağ koyduğumuz için uyum sağlaması için 3-5 sefer aç kapat yapmamız gerekiyor. Ondan sonrası zaten malum çalışıyor. Dörtlülerimizi bir daha yakalım. Evet, sinyallerimiz de çalışıyor. Son olarak arkadaşlar kapağımız. Bu kapağımızın da burada sabitleme vidası ve kenarında çerçevesi var. Bunu oturtmak çok kolay. Hizasını getiriyorsunuz. Bakın yapmamız gereken tek şey ortadan bir kere vurmak. İşlemimiz tamam. Evet sevgili dostlar, sevgili kaptanlar, bugün üyelerimizle Mehmet Bey'in aracının kaplama aynasındaki dişli tamirini gerçekleştirdik. Dişli tamirini yaptık, motorun bakımlarını yaptık. Çalışmayan aynamız şu an çalışır durumda. Üyemize hayırlı olsun diliyoruz. Her cumartesi olduğu gibi biz yine Hemi Otomotiv'deyiz. Geldik, burada üyelerimize yardımcı oluyoruz. Bizi Facebook'tan, YouTube'dan, Instagram'dan takip etmeye devam ediyorsunuz. Bu tarz videolar gelecektir. Mümkün olduğunca sizlere bilgilendirme videoları çekmeye devam edeceğiz. Herkese kazasız sürüşler diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Dostça kalın, Captiva Club'da kalın. Hoşça kalın.